Günün birinde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler gergin bir hal almaya başladı. Gürcistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını kapatmaya karar vermesi Türkiye'nin nefretini sağladı. Bunun üzerine Türkiye, Azerbaycan ile stratejik ittifakını derinleştirirken, Gürcistan ise ABD ve Avrupa Birliği güçleriyle daha fazla yakınlaşıyordu. Ayrıca Gürcistan, ABD ile anlaşarak Batum ile Poti limanlarına askeri yığınak yaptırdı ve bu durum Türkiye tarafından bir tehdit olarak algılanmasına yol açtı. Bu olay üzerine Türkiye, Karadeniz'de Gürcistan kıyılarına yakın noktalarda donanma faaliyetleri göstermeye başladı. Böylece bu sefer bunu tehdit olarak algılayan Gürcistan hemen ABD'ye haber verdi ve ona dedi ki, sevgili Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye bize denizden abluka uyguluyor, bir şeyler yapın. Bu yazıdan sonra Amerika müttefiğine hava savunma sistemleri yerleştirmeye karar verdi ve bunu gizli bir askeri kargo uçağıyla Türkiye üzerinden getirdi. Türkiye bu uçağı vuramazdı. Çünkü vurması durumunda Amerika ile de savaşa girebilirdi. Bu yüzden ABD'nin Gürcistan'a vereceği destek uçaklarına bir şey yapamayacaktı. Bu arada Amerika, Patriot isimli hava savunma sistemlerini Gürcistan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirdi. Derken savaşı başlatacak olay Gürcü kanadından geldi ve ilk olarak Türkiye'nin Artvin ilinden yola çıkardığı askeri konvoya saldırı düzenledi. Bu saldırıda 100'e yakın Türk askeri hayatını kaybetti. Derken Türk tarafı çok öfkelendi ve intikamının acı olacağını açıkça dile getirdi. Ardından bu sınırın her yerine askeri sığınaklar inşa ederek ordusunu çıkarttı ve karasal olarak çatışmalar başladı. Bu arada Türkiye bu bölgeye 3 farklı hava savunma sistemi yerleştirdi. Bunlar Hisar, Siper ve S-400'lerdi. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 ve F-4 savaş uçakları Gürcistan'ın hava savunma sistemlerini imha etmeye yönelik harekata girişti. Fakat ABD destekli Patriot savunmaları Türk savaş uçaklarına karşı kullanılmaya başlanacaktı ki Türkiye'nin elektronik harp sistemleri bu savunmaları büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine Türkiye, Gürcistan'ın Poti ve Batum'daki askeri üslerini hedef alıp bombalamaya başladı. Bunun sonucunda da Gürcistan 500 civarında asker kaybı yaşadı. Bu sırada birkaç Gürcistan savaş uçağı havalanarak Türk jetlerine karşı koymaya çalışsa da üstün olan Türk hava gücü kısa sürede bu uçakları düşürdü ve aynı zamanda hava sahalarına iniş yaparak buraları da kontrolü altına aldı. Türkiye, Gürcistan hava sahasını tamamen kontrol altına aldıktan sonra karadan harekata başlamaya karar verdi. Türk Kara Kuvvetleri Gürcistan sınır hattına yönelik büyük bir saldırı başlattı. Ardından zırhlı birlikler olan M60T ve Altay tankları eşliğinde sınıra geçerek Gürcistan topraklarına girdi. Özellikle Artvin sınırlarından giren birlikler Batum bölgeleri üzerinden ilerleyişlere başladı. Gürcü ordusu ABD'den Javelin isimli tank savar füzeleriyle Türk zırhlı birliklerini yavaşlatmaya çalışsa da Türkiye'nin T-129 atak helikopterlerini kullanıp bu füzelerin ateşlendiği yeri saptayarak etkisiz hale getirdi. Türk ordusu hızla Batum'a ilerleyerek şehri bütün sınırlarıyla birlikte ele geçirdi. Batum'daki Türk kökenli nüfusun destek çağrısı yapması Türkiye'nin bölgeye müdahalesini meşrulaştıran en büyük argümanlardan biri oldu. Türkiye'nin askeri kuvvetleri Gürcistan'ın şehir kasabalarındaki kilit noktaları ele geçirerek Gürcü askerlerinin geri çekilmesini sağladı. Bunun üzerine Gürcistan, Rusya'ya acil bir çağrıda bulunarak destek istedi. Ancak Rusya, Türkiye ile bir savaşa girmemek için doğrudan müdahalede bulunmayacaktı. Aksine Rusya, Türkiye'yi destekliyordu. Fakat Gürcistan topraklarını bölüşme planına uyulması halinde bu olabilirdi. Ancak Türkiye'nin şu anda desteğe ihtiyacı yoktu ve dolayısıyla Rusya'ya da ihtiyacı yoktu. Bu arada Türkiye, Karadeniz'deki üstünlüğünü kullanarak Gürcistan'ın deniz yollarını kapattı. Türk donanmasına ait Gabia sınıfı fırkateynler Gürcistan'ın Poti limanına abluka uyguladı. TCG Anadolu hücum gemisi ve diğer çıkartma gemileri Gürcistan kıyılarına yaklaşıp çıkartma harekatına hazırlandılar. Aynı zamanda denizaltılar Gürcistan'ın ticari gemilerini ve ikmal hatlarını hedef alarak ülkenin dış dünyayla bağlantısını kesmeye çalışıyordu. Gürcistan'ın elinde modern bir donanma olmadığı için ABD destekli bazı özel kuvvetler ve batıdan sağlanan birkaç askeri gemi devreye girdi ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek buraya geldiler. Ancak Türkiye'nin deniz ve hava gücü karşısında bu kuvvetler de etkisiz kalacaktı. Çünkü Türkiye buraya çok yakın konumda olduğu için avantajlıydı. Derken bunlar teçhizatları ve silahları Gürcistan ordusuna vererek geri döndüler. Fakat fazla büyük bir destek gelmemişti. Bu olaydan sonra Türkiye-Gürcistan çatışmaları çok şiddetlendi. Fakat Türkiye'nin Gürcistan topraklarının bir kısmını ele geçirmesi dünya çapında büyük bir yankı uyandırmıştı. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye yönelik sert kınamalar yayımladılar. Ancak NATO ise Türkiye'nin
Türkiye'nin Gürcistan'a saldırısını ittifak içi bir mesele olarak görmediği için doğrudan müdahalede bulunmadı. Buna rağmen ABD ve bazı Batı ülkeleri Gürcistan'a ekonomik olarak destek sağlama kararı aldılar. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar gündeme geldi. Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik petrol ve doğalgaz ticaretinde ve diğer alışverişlerde ambargolar koymaya başladı. Bu sırada Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek çağrısı geldi. Fakat Türkiye herhangi bir yardım talebinde bulunmamasına rağmen Gürcistan'dan toprak kazanabilmek için ordusunu sınıra gönderdi ve Azerbaycan'da bir yandan saldırmaya başladı. Gürcistan bu yüzden askeri gücünü ikiye bölmek zorunda kaldı. Çatışmalar her iki cephede de yoğunlaşıyordu. Derken Azerbaycan bu arada Gürcistan'ın Kaheti bölgesinden ilerleyişlere başladı. Çok geçmedi ki buranın yarısına kadar ulaşmayı başardı. Rusya da bu arada bu fırsatı kaçırmak istemiyordu ve Türkiye'nin destek talebi bulunmamasına rağmen savaşa girdi ve ordusunu Abazya bölgesi üzerine getirip boş bulduğu topraklar üzerinden ilerleyişlere başladı ve yaklaşık bir gün içerisinde Abazya'yı tamamen ele geçirip hakimiyeti altına aldı. Bu arada Türkiye, Batı'nın yaptırımlarına Rusya ve Çin ile stratejik bir ekonomik ortaklık kurarak karşılık verdi. Aynı zamanda Katar ve Pakistan gibi müttefiklerinden destek aldı. Fakat yine de her şeye rağmen Türkiye'nin ekonomik durumu savaş nedeniyle giderek zorlaşıyordu. Gürcistan'da sivil altyapısının büyük oranda zarar görmesi nedeniyle ekonomik çöküş yaşadı. Bu noktada Türkiye, Gürcistan'ın tamamen teslim olmasını sağlamak için büyük saldırıya hazırlanıyordu. Gürcistan ise Batı'dan beklediği büyük askeri desteği alıp alamayacağını görmek için direnişini sürdürmekteydi. Türkiye, Batum şehrinin çevresindeki Gürcü direniş noktalarını büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Hava bombardımanı ve topçu atışları sonucunda Gürcistan ordusunun Batum sınırlarında konuşlandırdığı birlikler mühimmat ve asker açısından büyük kayıplar yaşadılar. Türk özel kuvvetleri buranın ötesine geçebilmek için gece operasyonları düzenleyerek bazı kilit noktaları ele geçirdi. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak operasyonuyla ülkedeki tüm stratejik binalar, iletişim merkezleri ve karargahlar hedef alınıyordu. Bu arada Gürcistan seferberlik ilan etti ve halkından aldığı destekle birlikte hem Azerbaycan sınırına hem Rusya hem de Türkiye cephesine yeni birlikler gönderdi. Fakat bunlar eğitimsizdi ve karşısında eğitimli Türk komandoları ve profesyonel ordular vardı. Derken her üç cephede de yakın askeri çatışmalar başladı. Belli bir süre bu olay devam ettikten sonra Gürcü halkının askerleri Türkiye'nin hem teknolojik hem de taktiksel üstünlüğü nedeniyle kısa sürede geri çekilmeye başladılar. Türkiye bu arada Poti kentine kadar ilerledi ve bu kritik liman şehrini ele geçirdiği için Amerika'nın verdiği Patriot hava savunma sistemlerini de ele geçirdi ve ganimet olarak ordusuna aldı. Ayrıca Türkiye, Batum'da ve Poti şehrinde kalıcı askeri varlık oluşturma planını devreye soktu ve iki ayrı askeri üs inşa etti. Batum ve Poti'nin kaybedilmesi Gürcistan yönetiminde büyük bir panik yarattı. Başkent Tiflis'te olağanüstü hal ilan edildi ve şehir çevresinde büyük bir savunma hattı kurulmaya başlandı. Gürcistan yönetimi Türkiye'nin Batum'un ardından Ağızka, Kutaisi ve Tiflis yönüne ilerleyebileceğini hesap ederek savunma hatlarını güçlendirmeye çalışıyordu. Ancak Türkiye, Gürcistan'ın iç kesimlerine yönelik ilerlemesini daha planlı yapmaya karar verdi. Bu sırada Türkiye, Kutaisi ve Ağızka hattına doğru ilerlemeye başladı. Gürcistan ordusu dağlık alanlara çekilerek gerilla savaşı stratejisini benimsedi. Ancak Türkiye'nin üstün hava desteği ve insansız hava araçları Gürcü birliklerini sürekli baskı altında tutuyordu. Bu arada Türkiye'nin gemileri ise Gürcistan'ın Karadeniz kıyılarını tamamen hakimiyeti altında tutuyordu. Bunun üzerine Gürcistan, ABD ve Avrupa'dan daha fazla acil yardım istedi. Ancak Batı ülkeleri doğrudan askeri müdahalede bulunmak yerine Türkiye'ye ekonomik yaptırımları arttırma kararı aldı. Türkiye, Gürcistan'ın iç kesimlerindeki kritik askeri tesislere yönelik füze ve SİHA'larıyla geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. Bu saldırılar sonucunda Gürcistan ordusu stratejik anlamda felç oldu ve savaş kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. Fakat Türkiye'nin Gürcistan'a yönelik işgal harekatı Batı dünyasında büyük tepki çekmişti. ABD ve Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik sert ekonomik yaptırımlar uyguladılar. Bunlar arasında savunma sanayisine yönelik ambargoların genişletilmesi ve Türkiye'nin uluslararası finansal piyasalara erişimi de zorlaştırılması da vardı. Ancak Türkiye'nin rakibi Gürcistan ise savaşın getirdiği yıkım nedeniyle tamamen ekonomik iflasa sürüklendi. Poti ve Batum limanlarının kaybedilmesi nedeniyle ticaret yolları kapanmıştı. Ülkenin turizm sektörü tamamen çökerken halk arasında büyük bir göç dalgası başladı. Bu olaylar yaşanırken Türkiye'nin ilerleyişleri çok kolaylaşmış durumdaydı.
durumdaydı. Önce Ağızka ve daha sonra da Kutaisi kentleri Türk yönetimine girdi ve ardından Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e doğru ilerlemeye karar verdi. Ancak diplomatik baskılar nedeniyle tamamen ele geçirmek yerine Gürcistan'ı barışa zorlamak için kuşatma harekatı başlatıldı. Çok geçmedi ki Türk birlikleri Tiflis'in çevresini kuşattı. Böylece Gürcistan ordusu büyük ölçüde dağıldı ve şehir içindeki direniş sembolik hale geldi. Türkiye, Gürcistan'a teslim olması için 48 saat süre tanıdı. Bu noktada Gürcistan, batıdan acil askeri müdahale beklerken Türkiye son hamlesini yapmaya hazırlanıyordu. Batıdan beklenen destek gelmediği için Gürcistan yönetimi savaşı kaybettiğini fark etmeye başladı. Fakat bu 48 saatlik süre dolmuştu ve Türkiye Tiflis'e yönelik askeri harekata başladı ve şehir zaten kuşatıldığı için hemen ele geçirildi ve kalan tüm Gürcistan toprakları Türkiye'ye bağlandı ve savaş böylece sona ererek Türkiye'nin mutlak zaferiyle son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.